Kazı Günlüğü 14 Eylül sabah 06:42. Dün gece rüya görmedim. Bu cümle önemsiz görünebilir. Ama ben 7 yıldır saha notlarımın başına bu cümleyi yazmıyordum. Yazmaya gerek yoktu. Rüyalar, arkeologların değil, şairlerin kaydettiği şeylerdir. Dün gece rüya görmedim. Bugün de yazıyorum çünkü 3 gündür görmüyorum. Ve uyku eskisinden derin. Kayıt, 1987 yılına ait bir kazı günlüğünde başlar. Resmi belgelerin dosyalandığı arşiv kutusunun en altında, plastik bir torbanın içine ayrıca koyulmuş 8 adet not defteri bulunur. Bunlar resmi kayıt değildir. Baskı kağıdına değil, mavi çizgili defterlere yazılmıştır. Küçük, sıkışık bir el yazısı. Başlarda düzgün, sonlara doğru dağılan. Defteri bulan kişi, Hattuşaş'ın kuzeydoğu kesiminde yürütülen bir drenaj ve zemin sağlamlaştırma projesinin parçası olarak görevlendirilmiş bir arkeologtur. Adını bilmemize gerek yok. Hikaye onun adıyla ilgili değil. Defteri bulduğu gün hava soğuktu. Bozkır rüzgarı, kazı alanının üzerindeki plastik brandaları şaklatıyordu. Ve o, konteynerin içinde eski bir metal rafın üzerindeki kutunun içindeki torbayı açarken, muhtemelen yalnızca vakainamesel bir kayıt bekliyordu. Ne bulduğunu o gece anlamadı. Resmi Kazı Raporu, Bölüm 3, Zemin Analizi. B7 açmasında yaklaşık 2,3 metre derinlikte, mevcut literatürde tanımlanmamış bir sembol dizisiyle işaretlenmiş bazalt bir yapı taşı grubu tespit edilmiştir. Semboller, standart Hitit çivi yazı karakterleriyle morfolojik benzerlik taşımakla birlikte, bilinen hiçbir sözcük veya hece değeriyle eşleşmemektedir. Fotoğraflanmış, ölçülmüş ve katalog numarası verilmiştir. 8 taş, 8 sembol. Kişisel günlük, tarihsiz, ilk giriş. Semboller kafama yapışmış gibi. Bunu not etmek aptalca ama not etmeden de yapamıyorum. Raporumu yazdım, fotoğrafları dosyaladım, katalog kartlarını doldurdum. Her şey prosedüre uygun. Sonra çadıra döndüm, yemek yedim, uyudum. Ve akşam sabah uyandığımda gözlerimi açmadan önce 8 sembolün sırasını biliyordum. Gece onları düşünmüş olmalıyım. Beyin böyle çalışır. Tekrarlayan görsel veri uyku sırasında konsolide edilir. Bunun açıklaması var. Ama sırasını biliyordum. Dün taşları incelerken sırayla bakmadım bile. Önce sonuncusuna baktım, ortasından başladım, rastgele gezdim. Yine de sıralarını biliyordum. 1987 kazısının baş sorumlusu, o yıl yayınlanmayan bir makale taslağı bırakmıştır. Taslak, kurumun arşivinde tamamlanmamış belgeler klasöründe bulunur. Başlık şudur: Hitit yeraltı inanç sistemlerinde ritüel dil unsurlarının sınıflandırılması üzerine bir deneme. 17 sayfa yazılmış, sonra kesilmiştir. 20. sayfadan itibaren yalnızca el yazısıyla çizilmiş semboller vardır. Aynı 8 sembol. Tekrar tekrar. Bazı sayfalarda yüzlerce kez. Arşivde bu dosyayı bulan kişi, o 8 sayfaya uzun süre bakacaktır. Çünkü çizimler düzenlidir. Titiz, bilinçli, her sembol bir öncekiyle aynı boyutta ve açıda. Ama en son sayfada semboller farklılaşır. Daha hızlı, daha derin çizilmiş. Kağıdın yüzeyi delinmiştir. Ve o sayfanın alt köşesinde çok küçük harflerle yalnızca tek bir cümle. Bunları yazdığımı fark ettiğimde durduramıyordum. Kişisel günlük, 4. gün. Bugün B7 açmasına geri döndüm. Taşlar hala yerinde. Katalog etiketleri üzerlerinde asılı. Küçük beyaz kartonlar. Onlara bakarken ilk kez fark ettiğim şeyi bu sefer de fark ediyorum ama bu sefer bunu kağıda geçiriyorum çünkü not alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Semboller bakıldıkları zaman farklı bir şey yapıyor. Bunu daha iyi ifade edemiyorum. Yanlış anlaşılmasın, optik bir illüzyon değil. Semboller hareket etmiyor. Ama bakış süresi uzadıkça bir şey değişiyor.
Onları daha iyi görmeye başladığım gibi oluyor. Ayrıntılar netleşiyor. Çizgilerin içindeki çizgiler. Dün akşam uyurken ilk kez rüya gördüm. Taşlar vardı. Başka bir şey hatırlamıyorum. Resmi yazışma 3 Ekim 1987. Kuruma bilgi sunmak amacıyla. HBK 0034-0041 numaralı taşlar, bağlam ve sembolik içerik açısından değerlendirilmek üzere Ankara merkezli bir uzman heyetine gönderilmiştir. Taşların orijinal konumu fotoğraflanmış ve çizimle belgelenmiştir. İnceleme sonuçlarının 3 ila 4 ay içinde ulaşması bekleniyor. Bu yazışmanın altında el yazısı ile eklenmiş bir not. Taşlar gitmeden önce tekrar baktım. Gitmelerini istemiyordum. Bu mantıksız. Hattuşaş, Anadolu'nun ortasında, Kızılırmak'ın yaptığı kıvrımın hemen içinde durur. Hitit İmparatorluğu'nun başkentiydi. Milattan önce 14. yüzyılda dünyada başkent olarak belgelenmiş en büyük kentlerden biriydi. Surları, tapımları, yeraltı tünelleri. Yeraltı. Hitit dini kat katmandır. Üstteki tanrılar, gök ve fırtına ve bereket tanrıları, bilinen panteonun büyük bölümünü oluşturur. Ama onların altında başka bir katman vardır. Karuilyas Siones, eski tanrılar. Hititlerin kendilerinin de tam olarak anlayamadığı, devraldığı, hatırlattığı ama tam olarak sahiplenmediği ilah figürleri. Bu isim, Hitit tabletlerinde tutarsız biçimde geçer. Kimi tablette öfke tanrıları gibi tasvir edilir, kimi tablette yalnızca bir varlık kategorisi olarak anılır, kimi tablette ise hiç anılmaz ama varlıkları varsayılır. Ritüelin mantığından çıkarılabilecek bir boşluk gibi. 8. gün. Sabah uyandım, saat 4'tü. Dışarıda bozkır tamamen sessizdi. Rüzgar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Notlarımı masanın üzerinde buldum. Bugünün tarihini taşıyorlar. Yani bu sabah uyanmadan kalkmış ve notlar almışım. El yazım. Düzenli. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Notlar Türkçe değil. Latince de değil. Çizimler. 8 sembol. 24 tekrar. 15 Kasım. Dün okuduklarım aklımdan çıkmıyor. Bunu yazmak istemiyorum çünkü yazarsam ciddiye almış gibi oluyor. Ama şunu fark ettim, baş sorumlusu 8 sembolü tarif ederken benim de aşina olduğum bir şeyden söz ediyor. Ben bu sembolleri daha önce gördüm. Nerede gördüğümü bilmiyorum. Belki literatürde. Belki başka bir kazıda. Belki de değil. Ben bu sembolleri biliyorum. Karuilyas Siones, Hitit tabletlerinde çoğu zaman fiil yokluğuyla anılır. Yani bu varlıkların ne yaptığı değil, neye neden oldukları yazılır. Onlar bir eylem gerçekleştirmez. Çevresinde bir şeyler olur. Eski bir araştırmacı bir tableti şöyle çevirir. Onlar çağrılmaz. Onlar hatırlanır. Ve hatırlama yeterlidir. Kişisel notlar tarihsiz. Semboller bir yazı dili değil. Bunu anladım. Hiçbir anlam yüklü unsur yok. Hiçbir sözcük değeri yok. Ama bir sistem var. Beden üzerinde etki. Görme yoluyla çalışan bir sistem. Ritüelde katılımcı okumaz, anlamlandırmaz. Yalnızca bakar. Ve baktıktan sonra hatırlar. Kişisel notlar 10. gün, tarih çizilmiş, yanına yazılmış. Hangi gün? Rüyada taşlar değil, ses var. Sesi tanımlamak zor. Bir dil gibi ama dil değil. Bir ritim gibi ama müzik değil. En yakın ifade şu olabilir. Ve bunu yazarken bunun bir benzetme olmadığını fark ediyorum. Zemin titriyor ama zemin değil, sesin kendisi titriyor. Bugün 8. taşın üzerindeki son sembolü gördüm. Daha önce görmemiştim. Taşın altında bir ek sembol vardı, zemine basan yüzünde.
kimsenin bakmadığı yerde. Bu son sembolü görünce 8'inin ne anlama geldiğini anladım. Bir cümle değil, bir yön. Kişisel notlar son hafta, tarihler belirsiz. Bugün B7 yeni taş. Aşağı bakar. Semboller aşağı. Gece zemin. Zemin değil, ses. Ses zemin. Anladım. Birinci adım ne? İkinci adım anlamak lazım değil. Ama üçüncü adım. Bu noktadan sonra resmi kayıtla kişisel notlar arasındaki kronoloji uyuşmaz. Resmi kayıtlara göre kazı, programlanmış bitiş tarihinden 5 gün önce sonlandırılmıştır. Gerekçe olarak hava koşulları gösterilmiştir. Malzeme eksiksiz raporlanmış, taşlar teslim edilmiş, personel dağılmıştır. Kişisel defterlerde son giriş, resmi bitiş tarihinden 3 gün sonrasına aittir. Yani sorumlu arkeolog, raporlarda ayrılmış göründüğü tarihten sonra da orada olmuştur. Son giriş kısadır. Kısadır çünkü yarım kalmıştır. Kişisel günlük, son giriş. B7 açmasına geri döndüm. Biliyorum ama zemin sesi hala. Cümle burada kesilir. Arşiv kutusunda 2 kişiye ait kağıt var. İkisinin de akıbetine dair kesin bir bilgi yoktur. Birincisi, 1987'de kazı ekibinin dağılmasından sonra bölgeden ayrılmış gözükür. Kurumda kayıt altında son görüntüsü bir teslim belgesidir. Taşlar, arkeolog, imza, tarih. Bundan sonra kurumla yazışması yoktur. İkincisi, 30 yıl sonra drenaj projesinin kapanış raporunu imzalar. İmza vardır, tarih vardır. O da ayrılmış gözükür. Ama her iki arşiv kutusunda da son sayfadan önce bir boşluk vardır. İkinci arkeoloğun kutusunda bu boşluk 3 haftadır. O 3 haftaya ait resmi kayıt eksiksizdir. Günlük, düzgün, tarihli, imzalı. Ama yazı farklıdır. Bunu fark etmek için 2 kaydı yan yana koymak gerekir. Ekim ayının başındaki el yazısıyla Kasım ayının sonundaki el yazısı. Aynı değil. Kazı günlüğü 3 Nisan son resmi giriş. Çalışmalar programa uygun biçimde tamamlanmıştır. B7 ve çevresi belgelenmiş, malzeme kargo ile gönderilmiştir. Alan temizlenmiş ve kapatılmıştır. Herhangi bir anormallik raporlanmamıştır. Altında çok küçük ve farklı bir baskıyla bir not. 8. sembol aşağı bakar. Taşlar şimdi kurumun deposundadır. Katalog numaraları hala üzerlerinde. Beyaz kartonlar, solmuş mürekkep. Hiçbiri sergilenmez. Depoya giriş standart prosedüre tabidir. Talep, onay, gözetim. Ama biri depoda taşların yanındaki rafta not defteri bırakmıştır. Tarihsiz, yazısız. Yalnızca 8 sembol, titizlikle çizilmiş. Her sembolün altında küçük bir sayı, 1'den 8'e, sırayla. Ve 8. sembolün altında sayı değil bir yön oku. Aşağı.